experience in Turkey. So they have done a little story about how nice it was in Antalya or in Alanya or in Bodrum. Ve görüyorum ki medyada yer alan Türkiye ile ilgili haberlerin %50'si Türkiye'ye turistik amaçla gelmiş olan ve Türkiye ile ilgili güzel anılarını paylaşan insanların izlenimlerinden oluşuyor. İşte Antalya şöyle güzeldi, Alanya şöyle güzeldi, Bodrum'da şöyle iyi vakit geçirdim gibi haberler gazetelerde çıkanların %50'sini oluşturuyor. And a third area is of course the study opportunities and the study exchange that we are talking about here today. Tabii bir diğer değişim veya değiş tokuş amacı ise eğitim. Zaten bu fırsatlardan bugün bahsettik sürekli. Eğitim amaçlı olarak öğrencilerin ülkeler arasında gidip geldiğinden. Denmark is a very popular study destination. We have about 15 to 20,000 foreign students, exchange students in Denmark each year. Gerçekten Danimarka eğitim açısından da sürekli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık 15-20 bin öğrenci Danimarka'ya eğitim amaçlı olarak geliyor. And of these 15-20,000 we have 150 to 200 from Turkey. Bu 15-20 bin öğrencinin arasında yaklaşık 150-200 tanesi de Türkiye'den geliyor. And we would like to see that number increase. And that's one of the reasons why I'm here today. Biz bu sayının artmasını istiyoruz. Zaten bugün burada olma sebeplerinden biri de bu. And I would ask you, have any of you had an exchange student programs in Denmark? Have been in Denmark on an exchange student? No? Erasmus vesilesiyle Danimarka'ya giden var mı arkadaşlar? Aranızda. Well, Not here, but there are. but I can tell you that your fellow students, when they are asked in surveys about how it was to study in Denmark, 84% of them would say that they were very satisfied. Şunu söylemek istiyorum, eğer Danimarka'ya daha önce hiç Erasmus programında öğrenci göndermediyseniz, Danimarka'ya bu program kapsamında gelen öğrencilere anketlerde Danimarka'daki eğitimden veya bu programdan ne kadar memnun oldukları soruluyor ve bunların %84'ü çok memnunum cevabını veriyor. And approximately 80% would recommend other people to do the same. Ve yaklaşık olarak bu öğrencilerin %80'i de diğer öğrencileri Danimarka'yı tercih etmek konusunda tavsiyede bulunuyor. Now I'll not do too much commercial here because it's, then I start to blossom and have red cheeks, but I will say that we have a number of very high quality universities. We have top 7 universities in Copenhagen. We have a certain principle that we are studying according to, and it has 3 words, and it's think, participate and play. Şimdi daha fazla Danimarka'dan bahsetmeyeyim çünkü reklama giriyor biraz. Uyarı almaya başladıktan sonra. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten üniversitelerimizin kalitesi son derece yüksek Danimarka'da. Mesela Avrupa'nın en iyi 7 üniversitesi arasına giriyor Kopenhag'daki üniversitemiz. Ve eğitim programımız açısından 3 temel ilke üzerinde hareket ediyoruz. Bunlar şöyle: düşün, katıl ve hayata geçir. And think, it's quite obvious that you do on all universities. Düşünmek zaten gayet açık, gördüğünüz gibi bütün üniversiteler düşünme temasını zaten her zaman ön planda tutuyor. Participate, it's a little bit more rare that you don't see in all countries. Katılmak ise biraz daha Danimarka'ya özgü bir prensip. Çünkü bütün ülkelerin eğitim sisteminde katılmak o kadar ön plana çıkmıyor. And that's one of the core values of our educational system. It is to try to get the student to participate actively and not only learn things from a sheet, but to understand by participating. Ve bizim eğitim sistemimizin en temel sac ayaklarından bir tanesi öğrencilerin katılımını teşvik etmek. Çünkü biz öğrencilerin ezbercilik yoluyla öğrenmesini değil, gerçekten faal olarak katılarak öğrenmesini istiyoruz. And ask questions. Tabii soru sormaları çok önemli. And the last one is of course play, which sounds very strange, and you don't find that a lot of places. Sonuncusu ise İngilizcesi play bunun, oyun oynamak. Ben hayata geçirmek diye tercüme ettim bunu. But I believe the thinking or the value behind this is if you find something amusing, if you play, you learn much better. Şimdi aslında kulağa tuhaf geliyor ama biz şöyle düşündük. Eğer bir şeyi eğlenceli bulursanız
Eğer size keyif vereceğini düşünürseniz, oynayabileceğiniz bir şey haline getirirseniz daha hızlı öğrenirsiniz. So this is the sort of the values of Danish education, and we have, as I said, 150 to 200 Turks coming every year. They are fairly satisfied, and we would like to see much more. Bunlar işte Danimarka eğitim sisteminin temel değerleri. Az önce de söylediğim gibi her yıl 150-200 tane Türk öğrenciyi zaten ağırlıyoruz. Ve bu rakam iyi bir rakam ama bunun çok daha fazla artması gerektiğini düşünüyoruz. And there I want to raise one very sensitive issue here, of course, and it's the visa issue. Bir de çok hassas bir konuyu gündeme getirmek istiyorum burada. Vize konusu. Because there is, again, some prejudice saying that it's very difficult to get visa for Denmark. I have my friend sitting here next to me saying this would be difficult if you are going to study to get a visa for Denmark. Genelde bu konuda da bir ön yargı var. İşte Danimarka'dan vize alınmaz, Danimarka vize vermez. Hatta yanımda oturan arkadaşım da Danimarka'ya eğitim amaçlı gidildiği takdirde vize almanın çok zor olacağından bahsetti. Yani bu konuda yerleşik bir kanı var aslında. But it's not. Ama zor değil. It's very easy to get a visa if you are going to study in Denmark. If you either have a scholarship or you are allowed into one of the universities there. Aslında gayet kolay. Eğer eğitim amaçlı olarak Danimarka'ya gidiyorsanız, halihazırda bir burs almışsanız ya da Danimarka'daki üniversitelerin herhangi birinden resmi kabul almışsanız vize almak gayet kolay. So now we established we have good study possibilities. The Turks that we have in Denmark are happy to study. It's not difficult to go. And then the last thing is, of course, that it's easy for the Turks to be in Denmark because firstly they have a lot of friends in Denmark. People Danish with Turkish origin. Secondly, it's a country where everybody would speak English. Kısaca özetleyecek olursak Danimarka'da eğitim fırsatları bir kere eğitim kalitesi ve imkanları açısından son derece iyi olanaklar sunuyoruz. İkincisi çok ciddi bir Türk nüfus olduğu için burada zorluk çekeceğini çok zannetmiyorum Türk öğrencilerin. Üçüncüsü zannedildiğinin aksine vize almak zor değil, gayet kolay olabiliyor. Dördüncüsü geldiğinizde belki Türkiye'den oraya göçmüş olan dostlarınızı, eşinizi, dostunuzu bulma imkanınız var. Bizim de Türk kökenli Danimarkalılar dediğimiz kesimi. Ve belki de diğer bir önemli faktör de Danimarka'da herkes zaten İngilizce biliyor. Dolayısıyla Danca bilmeseniz bile gelip iletişim kurabiliyorsunuz. So now I only see one problem. I see one problem. Tek bir problem görüyorum yalnızca. How many of you can ride a bike? Kaçın bisiklete binmeyebiliyorsunuz? All of you. There's no problem because bike is a very common way of transport in Denmark. For biking, yes. Thank you very much. So hoş geldiniz. Hiç problem yok demektir. Çünkü Danimarka'da herkes bisiklete biner. Ben bir tek o problem olacağını düşünüyordum ama o da problem değil. Üniversiteyle ilgili tavan ve tavan ücretleri nasıl acaba? O biraz o konuya girmeyelim. Çünkü burada programlar konuşuyoruz özel bir öğrenciyle ilgili. Şimdi ben birkaç husus belirtmek istiyorum Danimarka ile ilgili. Türk Ulusal Ajansı olarak biz Avrupa'daki tüm ülkelerle işbirliği yapılmasını istiyoruz. Dolayısıyla yani ağırlığın Almanya'da olması hani özellikle tercihli bir şey değil. Danimarka, Estonya gibi ülkelerde sizin ortak olarak çalışabileceğiniz yerler. Bir boyut daha var yalnız. Özellikle büyükelçilikler eğitime sadece öğrenci değişimi olarak bakıyorlar. Fakat aslına bakarsanız Avrupa Birliği programları çok daha kapsamlı. Ortaklıklar, yani öğretmenler arasındaki ortaklıklar bunun içinde çok önemli bir yer kaplıyor. Kurdukları okullar arasındaki projeler. Artı mesela gönüllü hizmeti gibi, Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi sivil toplum faaliyetleri de bu kapsamda. Dolayısıyla viza belki öğrenciler için kolay değil ama Danimarka özelinde konuşmuyorum. Aslında çok çeşitli amaçlarla insanları gönderiyoruz. Zaten soruları da alacağız şimdi. Zaten ona sorulacaktır. Yani bu çeşitliliği de içerecek Avrupa Birliği programlarının uygulanmasını kolaylaştıracak bir strateji belki geliştirebilir. Diğer bize ne söylemek ister Estonya olarak? Well, I'm not going to try and oversell Estonia instead of Denmark. Şimdi ben Nikola'yı Danimarka ile ilgili yaptığı gibi Estonya'nın reklamını yapmaya, onu pazarlamaya çalışmayacağım burada. Especially taking into account that the situation is quite different.
because there is no big Turkish community in Estonia. I mean, I think they just only opened the second kebab shop in town last week. That's good. We can now come to. Şimdi reklamını yapmayacağım ama bunun tabii sebeplerinden bir tanesi de Danimarka ile Estonya'nın durumunun birbirinden epeyce farklı olması. Çok böyle büyük bir Türk topluluğu yaşamıyor şu anda Estonya'da. Hatta örnek vereyim, İzmir'de daha geçen hafta ikinci dönerci açıldı. Yani çok fazla kalabalık değiliz. So and of course we are a much smaller country, although territory-wise we are bigger than Denmark. But population-wise we are comparable to Konya. We have 1.5 million. Bir de tabii Danimarka'ya kıyasla biz küçük bir ülkeyiz. Yani toprak büyüklüğümüz, ölçümüz olarak belki Danimarka'dan daha büyük. Nüfusumuz aşağı yukarı Konya kadar 1,5 milyon bir nüfusa sahibiz Estonya'da. But despite being very small, we are also an open society because this is the logic behind our European Union vocation that we had in the 90s. That is why we are in the Eurozone now, or why we are in Schengen area. We want to be integrated because a small, isolated society has no future. Tabii küçük bir ülke olmamıza rağmen son derece açık bir toplum olmaya çalışıyoruz. Zaten 1990'lardan itibaren başlayan Avrupa Birliği yolculuğumuz bunun bir yansıması. O nedenle zaten hem Avrupa Birliği'ne başvurduk, sonra üye olduk, sonra Euro bölgesine dahil olduk, en sonunda Schengen rejimine dahil olduk. Bizim amacımız gerçekten Avrupa Birliği ile ve genel olarak bu coğrafyayla bütünleşebilmek. Çünkü küçük ve tecrit edilmiş bir ülkenin bir geleceği olmadığını inanıyoruz. And Estonians also like to travel and know more about different countries.